Ramazan sadece bedenimizi terbiye etmiyor, nefsimizi de terbiye ediyor. Kalbinde plak varsa plağın üstüne pıhtı oturuyor. Şah damarında plak varsa pıhtı oturuyor. Ne oluyor? Mesela sahurda yemek yiyen insanlar var. Hiç tavsiye etmiyorum. Hani diyoruz ya, ata tohumu buğday. Keşke olsa da yesek. Evde kalp hastası, tansiyon hastası, koroner arter hastası, şeker hastası varsa asla sofrada tuzluk bulundurmayın. Atalarımızın yaşadıkları döneme dönmemiz lazım gıda konusunda. Şimdi gizli tuz bizim en büyük düşmanımız. Yani sen normalde yemeğe koyan tuzdan ziyade gizli tuz. Nereden alırsın? Pideden alırsın. Zeytinden alırsın. Peynirden alırsın. Bir de ekstra atıyorum. Yoğurttan alırsın. Çok atıyorum. Turşudan alırsın. İşte o zaman ne yapmak lazım? Tadına Özellikle bakmadan atıyorum. evde kalp hastası, tansiyon hastası, koroner arter hastası, şeker hastası varsa asla sofrada tuzluk bulundurmayın. Biz artık tadına bakmadan bile tuzu atmaya başlıyoruz. Şöyle, sahur yapmayacağım. Oruç tutacağım ama sahur yapmayacağım diyen o kadar çok ki. Doğru mu hocam? Bedenine ihanet eder. Öyle mi? Bu kadar net söylüyorum. Çünkü çok fazla var böyle sahura kalkmadan oruç. O hastaların bir kısmı gözleri tavana bakarak hayatlarını yaşıyorlar maalesef. Niye? Sahurun önemi ne bu kadar? Neden sahura kalkmalılar? Yani iki sebepten dolayı çok basit. Sen şimdi normalde diyelim ki ezan 6.30-7'de ya da o civarda okundu akşam namazı. Sen ondan sonra işte yemek yedin, uyuyana kadar 8'de, 9'da, 10, 11'den sonra suyu bıraktın. Ne oldu? Ertesi gün 7'ye kadar su içmeyeceksin. İşte bir an önce söylediğim çorba misali. Kanın koyulaşıyor. Koyulaşınca pıhtılaşmaya eğilimi artıyor. Bu sefer kalbinde plak varsa plağın üstüne pıhtı oturuyor. Şah damarında plak varsa pıhtı oturuyor. Ne oluyor? Kalp krizi geçiriyorsun. Ne oluyor? İnme geçiyorsun. Ne oluyor? Bacağına pıhtı atıyor gibi. Ama sahurda da çok büyük yanlışlar yapıyoruz. Mesela Şimdi sahurda özellikle bakın normalde şimdi proteini almalıyız. Ama bu protein işte hocam ben işte gençlikte çocuklukta yaptığımız rahmetli annemin iyi niyetle yaptığı o hamur işleri, o şimdi karbonhidratlardan uzak durmamız lazım. Yumurta. Yumurta yiyebilirsiniz. Çok da faydalı olur. Süt ürünleri. Süt ürünleri, peynir yiyebilirsiniz. Bu arada ekmeği çok tüketmemek kaydıyla. Mesela sahurda yemek yiyen insanlar var. Hiç tavsiye etmiyorum. Mümkün olduğunca hafif gıdalarla bu işi. Bir de yeşil salatayı ne olursa olsun Eksik etmeyin. eksik etmemek Bakın lazım. burası çok önemli. Asla ana yemek değil de kahvaltı gidelim sahurda. Kesinlikle öyle. Yani şimdi tereyağında yumurta yaptı hanım. Hocam bir de yarım pide yedim. Sucuklar, salamlar. Bakın aman aman. işlenmiş etler her türlü zararlı. Sadece her Ramazan iftar ve için sahur değil. sofrasına vardır o sucuk, salam, sosis. Şimdi bizim kültürümüzde Pastırma. özellikle pastırma biraz daha masum diğerlerine göre. Daha fazla Azıcık tüketebilir misiniz? katkı maddesi daha fazla yok ama diğerlerinden Çok fazla. kesinlikle katkı maddesi çok. Kahve içebilir miyiz sahurda? Bence sahurda değil de iftardan sonra içebilirsin. Sahur biraz daha sıkıntı çünkü sahurdan sonra eğer işe devam edeceksen, uyumayacaksan sıkıntı yok. Ama yine de tansiyon hastasıysan bence sahurda içme. Kalp ilaçlarını ya da diğer ilaçları, birçok ilaç alıyoruz ya. Sahurda mı almayız hocam, iftarda mı? Ya onu şöyle ayarlıyor insanlar, tabii doktoruna da danışarak. İftar, sahur diye ikiye bölebilir. Aynısı, hepsini aynı anda almak doğru değil. Çünkü bazı iki tansiyon ilacı alıyor. İkisini de iftarda alırsa tansiyon düşer. Biriniz iftarda, birini sahurda alabilir. Mesela idrar söktürücü alan insanlara oruç önermiyoruz. Çünkü sıvı kaybı. Zaten idrar söktürücü alıyorsun. Tabii içmemek lazım. Ya da oruç tutmamak lazım. Peki egzersiz yapılabilir mi? Sadece hastalar için de değerlendirelim oruçluyken.
Genel olarak bir de sağlıklı Ya- insanlar için de. Şöyle düşün, sıcak, sıvı kaybetmişsin, tansiyonun düşük, yorgunsun. Yani şu havalara baktığımızda havalar güzel gidiyor. Ya tamam da yine de açken ya da susuzken hafif egzersiz olur. Ama Yürüyüş ya ben mesela. bir saat hiç durmadan yürüyeyim. Susuyacak çünkü vücut. Bence gerek yok. Onu yemekten sonra, 1-2 Yürüyüş. saat sonra yürüyüş kesinlikle önemli. Bir saat yürüyüş yapalım o zaman ama ağır sporları Ramazan'da yapmıyoruz. Mümkün olduğunca kaçınmak lazım. Su ne kadar alalım hocam? Çünkü birdenbire hani dediniz ya aç kalıyorsunuz, mide böyle büzülüyor. Ya birden şimdi tabii yiyorsunuz. su Suyla içmek, mı öyle aynı su mantık? kiloya göre, cinsiyete göre, yaşa göre değişir ama ortalama 2 litre su içmek en doğrusu. İftarla sahur arasında. İlaçlarımızı da kaçırmıyoruz o zaman dediğiniz gibi. Yani dedim ya bazı ilaçları belki erteleyebiliriz ama bu doktor kontrolünde olmalı. Peki kalp dostu iftar sofrasını böyle bir konuşalım mı hocam? Çünkü şimdi bizi izleyenler diyecekler ki sormadınız. Mesela en hocanın önerdiği yiyecekler ve asla dediği birkaç yiyecek. Ya bir kere e, lifli gıda mutlaka tüketmeliyiz. İşte nedir? Bunu açalım. Bakliyat, sebze yemekleri, salata mutlaka soframızda olmalı. Yerine göre işte akşam çayla birlikte hep bir şey yiyoruz ya. Tatlı yerine çiğ kuru yemiş yiyin. Hem lifli gıda, hem kompleks karbonhidrat, hem de aynı zamanda içinde omega 3 var. İnanılmaz faydalı. Aynı zamanda potasyum var. Kalbinize faydalı. Yani bunları yapmak en doğrusu. Hocam işte ben tereyağlı ağır bir yemek yedim. Ağır yemeklerden kaçının. Sadece et yemeyin. Etli yemeklerin yanında mutlaka bol salata yiyin. Haşlanmış sebze yiyin. Bunlar gerçekten önemli. Baharatı yine kullanabilirsiniz. Unuttuğumuz ama yapmamız gereken probiyotik gıdaları sakın eksiltmeyin sofranızda. Özellikle ev yoğurdu, Kefir. kefir, tansiyonun yoksa az miktarda turşu ve sirke. Salatana bol bol sirke dök. Sirkeyle devam et. Ne yapar sirke? Çok önemli probiyotik gıda. Aynı zamanda sirke acıkmanı engeller. mi? Midenin boşalmasını geciktirir ve inanılmaz faydalı. Peki sarımsak? Ya sarımsağı normalde aslında hep tüketmeliyiz. Yani bu İbn Sina'nın ve Hipokrat'ın reçetesinde olan hem doğal bir antibiyotik özelliği var Evet. hem de kalp sağlığına direkt etkili. Uzun kronik dönemde kullanırsan tansiyona bile faydası var. Ramazan'da önermiyoruz diyen uzman sayısı çok olunca ben size sormak istedim sizin fikrinizi. Ramazan'da önermeyen arkadaşlar hangi amaçla önermiyorlar bilmiyorum. Bir kere 2 tane önemli özelliği var. Birincisi damak tadı. İlginç bir Sarımsak şeymiş. giren her şey harika. 2, sarımsak her türlü vücuda faydalı. Ya midemiz neleri eğitiyor, neleri öğütüyor ki sen midene eğer o kadar düşkünsen senin bazı şeyleri hiç yememen lazım. Midenin görevi bu zaten. Tek handikapı var. Oruçlu olunca ister istemez nefesimiz kokacak. Onu Yiyince onu şöyle engelleyebilirsin. İşte sahurda zaten yeme. Akşam yemeğinde yemeğe koymadan önce 5 dakika bir hafif suda haşla. O kokusunu gideriyor. Ve mümkünse fırına atacağın yemeklerin son 5 dakikasında sarımsağı kat. Yani baştan fırına atarsan ya da baştan yemekle kaynatırsan sarımsağın etkisi ortadan kalkıyor. Ramazan sonrası baktığımızda bazıları hani zayıflıyor nadir ama bazılarında bir kilo patlaması görüyorum ben. Hatta birçok insan diyor ah çok kilo aldım zayıflamak isterken. Onun sebebi bir, Ramazan'da hareketi unutuyorlar. İki, pide çok yiyorlar. Evet. Maalesef normalde sen normal beyaz ekmek yemeye kalksan 2 dilimle doyuyorsun ya da yemiyorsun. Yedirttiriyor. Susam ve pide Sıcak birlikte inanılmaz yediriyor. Dolayısıyla bir de üstüne ya ben gözüm doysun, onu da alayım, bunu da yapayım, bunu da yiyeyim, buna da tadına bakayım. Normalde sen bir tabak, 2 tabakla doyarken iftar sofralarında ne yediğinin farkında değilsin. Aynı bu her şey dahil otellerde gidiyorsun restoranlara. Ne bulursan yiyorsun. Ne kadar zararlı aslında. Ya bizim acilen hani diyoruz ya ata tohumu buğday. Keşke olsa da yesek. Keşke. CS buğday. Var da nadir oluyor. Atalarımızın
yaşadıkları döneme dönmemiz lazım. İyi, Gıda doğru, konusunda. olduk. Gıda Ama nasıl konusunda. arıyoruz hocam? Bulamıyoruz o Bakın dolmayı. kapitalist Nasıl olacak? sistem bizi 3 öğün hatta ara öğünler. Şimdi saygı duyuyorum. Diyetisyenler diyor ki ara öğün yiyin. 7 öğün yiyin. Aralıklı oruç tavsiye eden var. Yiyen insanlar asla kilo veremezler. Ya. Yiyen insanlar asla şekerden kurtulamazlar. Biz ata tohumu buğdaya duyduğumuz özlemi atalarımızın yaşadığı döneme de özen duyarak onların beslenme şekillerine dönmemiz lazım. 2 öğüne dönmemiz lazım. 2 öğün. 2 öğün. 2 öğüne dönmemiz lazım. Aralıklı oruç. Zaten 2 öğün aralıklı oruç demek. Ya sabah kalkacaksın yiyeceksin akşam ya da öğlen yiyeceksin akşam. 2 öğün. Başka yok. O zaman sizin bu dediklerinizden ben dinledim ya, bu sohbetten şunu çıkardım. Oruç bence kalbi, damarları gençleştiriyor. Doğru mu? Vallahi her şeyi gençleştiriyor. Bir kere 11 ay boyunca insan kendini bir bakıma hesaba da alıyor. Diyor ki ben 11 ay boyunca ne yanlışlar yapmışım deyip, çünkü sen oruçtan insanların büyük bölümü namaz da kılıyorlar. İbadet yapıyorlar. Ve o ibadetleri sırasında kendilerini sorguluyorlar. O yüzden Ramazan sadece bedenimizi terbiye etmiyor. Nefsimizi de terbiye ediyor. Ruhumuzu terbiye ediyor.